Merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua, Tyson Fury son yaptığı maçlarda rakipleri performansının kaçta kaçını sergiledi. Rakipleri Anthony Joshua, Tyson Fury'yi ne kadar zorladı? Konumuz bu. Tyson Fury, Anthony Joshua'nın maçlarına baktığımızda Tyson Fury ile başlayacağız. Tyson Fury, Deontay Wilder gerçekten baktığımızda ringde durmakta zorlanan, çok az yumruk atan bir Deontay Wilder vardı. Normalde baktığınızda Deontay Wilder çok çılgın bir boksör, çok yumruk atan, çok pres yapan bir boksör. Tyson Fury de rakiplerine göre daha çok pres yapan, daha çok üzerine psikolojik baskı kuran bir boksör. Ama dediğim gibi Deontay Wilder hayranları da bu maçla ilgili benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde Deontay Wilder'ın performansı bu değil. Belki normal yaptığı maçlarda, yenilgisiz olduğu maçlarda %85, %90'lık bir performans gösterirken bu maçta neredeyse %50, %55'teydi performansı. Ee, Açıkçası arkadaşlar Deontay Wilder bu değildi. Tyson Fury maçında daha yumruk atmaktan kaçınan, ringde sadece sanki zaman geçirmeye çalışan bir Deontay Wilder vardı. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Baktığınızda da çok ağır yumruklar almadı. Aldığı yumruklar profesyonel boksa göre normal yumruklar. Karşısındaki boksör Tyson Fury gibi güçlü bir boksör olabilir, akıllı bir boksör. Ama dediğim gibi Deontay Wilder da yenilgisiz bir boksör, güçlü de bir boksör. Bu maçta bize mesela hep derlerdi maç yaparken suyu dahil kapağını açarken dikkat edin. Birinin verdiği suyu içmeyin. İçine ilaç koyarlar veya bir şey koyarlar. İşte dopingli çıkarsınız. Bunun gibi yani boksta birçok şey var. Hani ben sadece bunu örnek olarak gösteriyorum. Hani demiyorum Deontay Wilder'ın işte içeceği bir şeye bir şey karıştırmışlar. Ama sanki bu şekilde gözüküyor. Daha önce birçok kişiyle konuştuğumda onlar da benimle aynı fikirde olduklarını söylediler. Normalde Deontay Wilder bu değil dediler. Gerçekten de öyle. E, Ama tabi ikinci yapacağı maçta eğer Tyson Fury ile ikinci bir maç yaparsa orada onun gerçek performansını hep birlikte göreceğiz. Onun da o olmadığını göreceğiz. Anthony Joshua'ya gelirsek arkadaşlar, Anthony Joshua son maçını Kubrat Pulev'le yapmıştı. Kubrat Pulev de Vladimir Klitschko'ya kadar yenilgisiz boksördü. İyi de bir boksördü ama dediğim gibi son zamanlara doğru Kubrat Pulev performansının %85-90'ını değil %50, %55 bir performans sergiledi. Zaten çok zevkli, çok kıran kırana geçecek bir maç beklerken Anthony Joshua Kubrat Pulev maçını daha çok ortada geçen bir maçtı. Yani çok zevk veren bir maç değildi işin açıkçası. Ben daha ikisinden de daha yüksek performans bekliyordum ama hiç de öyle olmadı. Maç öncesinde Kubrat Pulev'in konuşmalarına baktığımızda Kubrat Pulev gerçekten o maçta bir savaş için çıktığını düşündük ama hiç de öyle olmadı. Daha az yumruk atan bir Kubrat Pulev vardı. Daha çok yumruk atan bir Anthony Joshua vardı. Tabi dediğim gibi arkadaşlar bu maç her iki boksörün de baktığımızda yaptıkları maçlarda
çok da onları çok fazla zorlayacak rakiplerle dövüşmediler. Rakipler zorlayacak rakiplerdi ama çok fazla zorlamadan her ikisi de maç aldı. Şimdi eğer ki Anthony Joshua Tyson Fury maçı gerçekleşirse işte bu maçta iki boksör de gerçek anlamda çok fazla yorulacak, yıpranacak ve zorlanacak. Çünkü iki boksör de hem çok dayanıklı hem çok yumruk atan iki boksör, hedefleri yüksek olan iki boksör, zirveyi seven iki boksör. Eğer ki bu maçtan biri galip çıkarsa gerçekten dünyanın zirvesine oturacak. Zaten zirvesindeler. Tam kendini ispatlamış olacak. Umarız bu maçla ilgili konuşacak birçok şey olur. Yine dediğim gibi biz yanılmayız. Maç öncesi açıklamalarda giderli sözler, maça baktığımızda böyle çok ortada duran maç geçtiği zaman arkadaşlar, ben böyle maçları işin açıkçası sevmiyorum. Daha enerjisi yüksek, bol yumruklu maçlar her zaman boksta seyirciye, insanlara, izleyiciye zevk vermiştir. Ama bu iki boksör de şunu iyi bilsin ki onları gerçek anlamda zorlayacak alttan gelen hem akıllı, dayanıklı, ayakları iyi olan bir boksör Usyk, Alexander Usyk gerçekten bu iki boksörü de zorlayacak bir boksör. Bence onlar için en tehlikeli rakiplerden biri de Alexander Usyk, Ukraynalı boksör. Her iki boksör de bence Alexander Usyk'e de dikkat etmesi gerekiyor. Dediğim gibi performanslarının Kubrat Pulev Deontay Wilder maçlarına benim kendi düşünceme göre onların takılı kalmaması gerekiyor. Daha çok çalışıp iki boksör de zaten birbirlerinin gücünü, birbirlerinin tekniğini çözmüştür. Çünkü ikisi de birbirini çok iyi tanıyan boksörler. Maçta da zaten birbirlerine karşı maç içerisinde ikisi maç yaparken akıllı oyununu göreceğiz. Tyson Fury bellerini çok iyi kullanabilen, gözleri çok iyi olan bir boksör, sol direklerini iyi vuran bir boksör. Anthony Joshua da yakına bir anda çok iyi girip çok güzel sağ aparkatlarını vuran bir boksör, indirici yumruklarını. O yüzden her iki boksör de dediğim gibi yaptıkları maçlara takılı kalmaması gerekiyor. Çünkü eğer takılı kalırsa bu ikinci yapacağı maç da çok zorlanacaklar. Çünkü iki boksör de performanslarının benim kendi düşünceme göre %85, %90'ı değil, %95'lik, %100'lük gibi bölümüne harcayacaklar. İkisi de bu maçta aşırı efor sarf edecekler. Çünkü ikisi de birbirini knockout etmek için mücadele edecekler. İkisi de zaten dayanıklı boksörler. Kolay kolay knockout olmaz. Ama dediğim gibi bazen baktığımızda Joshua darbe aldığında kafasına bir anda maçtan kopabiliyor, toparlanıyor. Bunu da Andy Ruiz maçında gördük. O maçta yumruk aldı, işte maçı bırakmak zorunda kaldı. Umarız bu maçta Anthony Joshua biraz daha dikkat eder. Şimdilik bu iki boksörle ilgili yapmış olduğum analiz bu şekilde. Tabi zaman buldukça bu iki boksörü de takip ediyorum. Maçların antrenmanlarını, ona göre kendi yorumumu yapıyorum. Yorumlarım umarım isabetlidir. Genelde de baktığınızda söylediğim sözlerin hep karşılığı olmuştur, tutmuştur. Farklı da bir şey olmamıştır. Sürpriz olmadığı sürece. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bu iki boksör hakkında söyleyeceklerim bu kadar.
Onu unutmadan kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Bizi üst sıralarda görmek istiyorsanız, bir de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, bizden ayrılmayın.